Herkese merhaba. Sketchbook for Portfolio üzerinde bir moda tasarımı uygulaması yapacağız. Hazır figür üzerinde elbisemizin yaka bölümüyle başlıyoruz. Anatomiye uygun olarak dekolte bölümünü tasarlayalım. Bu tasarlama işlemini yaparken HB kalem kullanabilirsiniz. Çizgilerinizi eskiz tadında yaparak belirgin hale getirebilirsiniz. Dekolte kısmından boyundan askılı bir elbise tasarlamayı düşünüyorum. Bu çalışmayı yaparken göğüs bölümünü ayrıca çalışacağız. Daha sonra abiye elbisenin bel ve kalça kısmını devam ettirerek çalışacağız. Önce kara kalemle bir eskiz çalışması yapalım. Daha sonra kırmızı renkle boyayarak devam edeceğiz. Bel kısmında açık bıraktığımız bir dekolte ile devam ediyoruz. Dekolteden sonra kalça bölümünde oturan bir tasarımla devam ediyoruz. Genellikle abiye elbiselerde bu şekilde rahat bir görünüm kazandırmak için etek uçları volanlı ve serbest görünümde olabilir. İsterseniz kalem etek olarak veya dar etek olarak da planlayabilirsiniz. Eskizimizi tamamladıktan sonra artık detaylı çalışmaya başlayabiliriz. Etek uçlarındaki detayları birbiri ardına sıralanmış şekilde ön-arka ilişkisiyle verebilirsiniz. Kıvrımları, detayları bu şekilde belirleyerek sanki hareketli bir etek etkisi yaratabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Sketchbook for Portfolio özel olarak ten rengine basılmış figürlerden oluşur. Bu figürler üzerinde tasarlamış olduğunuz isterseniz kapatıcı, örtücü kumaşlarla figürü kapatabilir veya şeffaf kumaşlar üzerinde figürün görünmesini sağlayarak transparanlık yaratabilirsiniz. Moda tasarımında kombin önemlidir. Ayakkabı, çanta ve elbisenin kombinleri, aksesuar kombinleri oldukça önemlidir. Sadece elbise tasarlayacağım diye düşünmeyin. Eline bir çanta olabilir, yine ayakkabısının tasarımı olabilir. Elbiseyle beraber bu kombinleri de tasarlamayı unutmayın. Hamur silgiyle biraz silerek çizimi hafifletiyorum. Böylece üzerine boyayacağım renk daha kalıcı olacaktır.
abiye elbisemizi üzerinden geçerek renklendirmeye başlıyoruz. Burada detaylara dikkat ediyoruz. Kalemimizle bas çek yaparak koyu ve açık ton değerleri elde ederek çizimimize devam ediyoruz. Burada kuru kalem kullanıyoruz. İsterseniz kuru kalem yerine Prismacolor gibi kalemler de kullanabilirsiniz. Boyama işlemini yaparken ışık ve gölgelendirmeye dikkat edelim. Özellikle kumaşın yapısındaki parlaklık veya ışık alan alanlar ve gölge alan alanlarda tonlama yaparak boyama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Göğsün üst kısımlarında ışık aldığını göstermek için kağıdın beyazlığından faydalanabilirsiniz. Dekolte bölümündeki detaylara dikkat ederek kalça bölümüyle devam ediyoruz. Etek bölümündeki dalgalı hareketleri vermek için yine çizgilerden faydalanıyoruz. Burada kıvrımlı ve eğimli çizgilerle etek hareketini verdirebilirsiniz. Boyama işlemini yaparken kalemin ucunu çevirerek sivri olan kısmını kağıda değmesini sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte yine körelen kaleminizi sık sık kalem tıraşla açarak çizime devam edebilirsiniz. Boyama işlemini yaparken gördüğünüz gibi ışık ve gölgeye dikkat ederek yine kağıdın beyazlığını kullanarak
Kumaşın ışık alan kısımlarını kağıdın beyazlığıyla tamamlıyorum. Gölge alan kısımlardan kağıda daha çok bastırarak daha koyu kırmızı alanlar elde ediyorum. Böylece ışıklı alanlar ve gölgeli alanlarla eteğin hareketli yapısını sağlıyorum.
Evet, etek tarafını tamamladık neredeyse. Uç bölümlerini yine kırmızı kalemimizle devam ettirerek üst bölümlerden alt bölümleri tamamlıyoruz. Bir sonraki adımda koyu tonları elde etmek için farklı renk tonlarıyla devam edeceğiz. Kırmızı renge yakın olan kahverengi kalemi alarak devam ediyoruz. Bu kahverengi renk biraz kızıl kahve. Siz de böyle bir ton seçebilirsiniz. Gölge alan kısımlarda kahverengi kalemle tonlama yaparak koyu alanları gölgelendiriyoruz. Böylece daha gerçekçi bir görünüm elde ediyoruz. Daha koyu tonlar için siyah kalemimizi alıyoruz ve siyah tonlar elde ediyoruz. Bu işlemi yaparken tabii çok fazla bastırmadan en koyu alanları sadece renklendirerek bir kontür gibi kenarlarından geçebilirsiniz. Elbisedeki koyu alanları boyadıktan sonra ayakkabı tasarımını da renklendirelim. Siyah renkle yine bir ayakkabı, rugan olabilir bu ayakkabı, oluşturuyorum.
olarak etek uçlarına kalemimizle bas çek yaparak daha belirgin bir hale getirebilirsiniz. Böylece etek uçlarındaki kıvrımları da daha belirgin oluşturabilirsiniz. Elbisemizi tamamladık. Şimdi sıra ten rengini boyamada. Figür zaten ten renginden oluştuğu için siz de ten rengiyle önce üzerinden geçebilirsiniz. Bu işlemi yaparken yine yüz anatomisine dikkat ederek ışık ve gölgeli alanları boyayabilirsiniz. Dekolte kısmını da boyadıktan sonra şimdi diğer detaylara geçebiliriz. Yine kahverengi kalemi alarak elbiseye biraz daha kontür verip ön plana çıkartıyoruz. Bu işlemi yaparken yine ten renginin kenarlarından da geçebilirsiniz. Böylece daha belirgin bir hale gelir. Gölge alan kısımlar, koltuk altı veya kolun iç kısımları gibi bölümlerde kahverengi kalemle tonlama yapıp koyu değerleri oluşturabilirsiniz.
ile devam edelim. Yüzdeki koyu alanlar önemlidir. Burada elmacık kemiği gibi, burnun alt kısmı, burnun yan kısımları ve saçın geldiği bölümlerde ve boyun kısmının alt kısmında da kahverengi kalemle gölgelemeler yapabilirsiniz. Tasarımımızın son aşamalarında saçla devam ediyoruz. Bu bölümde siyah veya kahverengi veya farklı bir renk seçerek bir saç çizimi yapabilirsiniz. Saçı belirginleştirdikten sonra kaşlarla başlayalım ve yüz çizimini tamamlayalım. Bu bölümde kaleminizin sivri bir şekilde açık olmasına dikkat edin. Böylece detayları daha belirgin hale getirebilirsiniz. Gözün üst bölümünde, kirpiklerin bulunduğu bölümde siyah kalemle bir hat çizerek kontürle belirginleştirebilirsiniz. Buradaki detaylar çok küçük olduğu için yavaş bir şekilde çiziminizi gerçekleştirin. Saçtaki detaylarla devam edelim. Saça gelen ışık ve gölgeli alanları belirleyebilir. Kağıdın beyazlığını ışıklı alanlarda kullanabilirsiniz. Ten rengiyle devam edelim. Bir aksesuar eklemeyi düşünüyorum. Kol bölümüne bir bilezik ekleyerek devam ediyorum. Yine aynı şekilde boyun bölümüne de küçük bir kolye ekleyebilirsiniz.
Son olarak tasarımda kullandığımız renkleri Sketchbook for Portfolio üzerindeki sağ bölümde yer alan kutucuklara çizebilir, renklendirebilirsiniz. Ve hatta bir kumaştan esinlendiyseniz bu kumaşları da sağ tarafa yapıştırarak paftanızı oluşturabilirsiniz. Beni ilgiyle dinlediğiniz için teşekkür eder. Videmi ile başarılar dilerim.